Futbolda bazı zaferler 90 dakikanın son saniyesine kadar saklı kalır. Sahne, FIFA Dünya Kupası 2026, son 32 turu ve ev sahibi ülkelerden biri olan Kanada. Rakip, Güney Afrika. İki takım için de denklem basitti, kazanan bir üst tura, son 16 turuna yükselecekti. Kanada bu maça kendi sahasında, kendi taraftarı önünde çıkıyordu, yani hem büyük bir fırsat hem de büyük bir baskı vardı. Ev sahibi olmak, tribünlerdeki desteği getirir ama aynı zamanda kaybetme korkusunu da büyütür. Peki bu gergin mücadele nasıl gelişti? İşte o gecenin hikayesi. Maçın büyük bölümü tam bir satranç partisine döndü. 90 dakika boyunca skor değişmedi, tabelada iki takım da gol bulamadan 0-0 yazıyordu. İki taraf da bir üst tura geçmek istiyordu, bu yüzden kimse arkasını açmak, gereksiz risk almak istemedi. Kanada topa sahip oldu ve alan bulmaya çalıştı, Güney Afrika ise disiplinli savunmasıyla direndi, kontra ataklarla cevap vermeye çalıştı. Dakikalar ilerledikçe gerilim arttı. Bir gol her şeyi belirleyecekti ve o gol bir türlü gelmiyordu. Herkes uzatmaları, hatta belki penaltıları düşünmeye başlamıştı. Ama futbol, en çok da bu tür kilitli gecelerde sürprizini saklar. Ve o an, tam da uzatma dakikalarında geldi. 90. dakika çoktan geçilmiş, herkes sürenin sonuna yaklaşıldığını düşünürken, Stephen Eustáquio sahneye çıktı. Kanada orta sahasının bu deneyimli ismi, o kritik pozisyonda doğru yerde, doğru anda vurdu ve topu ağlara gönderdi. Kanada 1, Güney Afrika 0. Stadyum adeta patladı. Bir tek gol, 90 dakikalık kilidi kırmış ve bütün dengeyi Kanada'nın lehine çevirmişti. Stopaj zamanının o meşhur büyüsüydü, en çok beklendiği ama en az umulduğu anda gelen gol. Eustáquio'nun bu vuruşu, sadece 3 puanı değil, bir sonraki turu getiriyordu. Gecenin bir başka güzel hikayesi ise, sahanın kenarında değil, tam da içinde yaşandı. Alphonso Davies, Kanada'nın en parlak yıldızlarından biri, bir süredir arka adale, yani hamstring sakatlığıyla uğraşıyordu. Ama bu kritik maçta yeniden Kanada forması giydi ve sahaya döndü. Yıldız bir oyuncunun tam da böyle bir gecede, böyle bir turnuvada geri dönmesi, hem takım arkadaşlarına hem de taraftara büyük bir moral verdi. Sakatlıktan çıkıp en önemli anda takımının yanında olmak, futbolda küçük ama çok değerli bir kahramanlıktır. Davies'in dönüşü, Kanada için geleceğe dair umut demekti. Peki bu tek golün anlamı neydi? Çok net, Kanada, FIFA Dünya Kupası 2026'da son 16 turuna yükseldi. Hem de bunu kendi topraklarında, kendi taraftarının önünde başardı. Bir ev sahibi ülke için bundan daha tatlı bir sahne düşünmek zor. Turnuva boyunca üzerlerinde büyük bir baskı vardı, çünkü ev sahibi olarak herkes onlardan iyi bir sonuç bekliyordu. Eustáquio'nun son dakika golüyle bu beklentiyi karşıladılar ve yollarına devam etme hakkını kazandılar. Artık gözler son 16 turundaki rakiplerine çevrildi. Kanada bu turnuvada nereye kadar gidebilir? Bu golle birlikte o soru çok daha heyecanlı hale geldi. Madalyonun diğer yüzünde ise Güney Afrika vardı. Onlar da bu turnuvada iyi bir mücadele verdiler, gruplarını geçmeyi başarıp son 32 turuna kadar gelmişlerdi. Ama bu tek gol, onların Dünya Kupası yolculuğunu sona erdirdi ve turnuvaya veda ettiler. Yine de unutmamak gerekir, bu, onlar için değerli bir Dünya Kupası oldu. Son 32'ye kadar gelmek, böylesine dev bir organizasyonda küçümsenecek bir başarı değildir. Bir gol, iki takımın kaderini işte böyle ayırdı, biri sevinçle son 16'ya yükseldi, diğeri başı dik bir şekilde evine döndü. Futbolun acımasız ama adil yüzü tam da budur. Kısaca özetleyelim. Kanada, Dünya Kupası 2026 son 32 turunda Güney Afrika'yı 1-0 yendi. Tek golü, uzatma dakikalarında Stephen Eustáquio attı ve takımını son 16 turuna taşıdı. Sakatlıktan dönen Alphonso Davies de yeniden sahadaydı. Güney Afrika ise mücadelesiyle turnuvaya veda etti. Peki şimdi söz sende, sence ev sahibi Kanada, son 16 turunda nereye kadar gidebilir? Düşünceni aşağıya, yorumlara yaz. Ve bunun gibi unutulmaz maç hikayelerini birlikte konuşmaya devam etmek için kanala abone olmayı da unutma.